İkinci Dünya Savaşı sırasında bu ada komple yerle bir oluyor. Çok yoğun bir bombardımana maruz kalıyor ve Amerikalılar buranın kontrolünü 1972'ye dek elinde tutuyorlar. Japonlar çok uzun bir süre boyunca asıl Japonya'nın o uzun adasına, ana adasına pasaportla gidip gelmişler. Burada para birimi Amerikan doları olmuş ve Amerika'nın kontrolünde yaşamışlar. Bugün adada 80 bin kadar Amerikalı'nın yaşadığını söylüyorlar. Amerikan izlerini her yerde görebiliyorsunuz. Bakın yine taco satan bir restoran. Amerikan yemeklerinin satıldığını görebileceğiniz bir nokta. Bir yandansa Japon müzikleri bram bram duyuluyor burada. Şuradan içeriye adım attıktan sonra resmen Amerika'dasınız artık. Japonya'yla alakanız kalmıyor. Gerçekten bayağı şaşırtıcı bir yer oldu benim için. Yani bu kadarını beklemiyordum. Evet. Bir zamanlar birbirleriyle savaşan, birbirlerini bombalayan iki ülkenin kültürlerinin karıştığı bir noktayı izliyoruz. Ve ilginç bir şekilde Amerikan bayraklarını ya da Amerikan bayraklı figürleri vesaire bu şekilde birçok yerde görebiliyorsunuz. Şöyle bir geleneksel Okinawa pazarının içerilerinde biraz ilerleyelim arkadaşlar. Güne bu şekilde başlayalım istiyorum. Bakın Wagyu sushi'leri satıyorlar burada. Japonya'nın Wagyu eti meşhur biliyorsunuz. Bu adada da her yerde görebiliyorsunuz. Şu anda ben Okinawa adasının geleneksel bir pazarın içerisindeyim. Geçen bölümde burayı bol bol gezmiştik. Şöyle görüyorsunuz, rengarenk hediyelik eşya mağazaları var. Bunlarla çok meşhur bir nokta burası. Bakın adım başı böyle kimonolu, ne bileyim son derece şirin heykelleri vesaire görebiliyorsunuz. Genelde içeride hediyelik eşyalar satılıyor. Okinawa'ya dair hatıralık bir şeyler alabiliyorsunuz. Burası Japonya'nın Hawaii'si olarak biliniyor ve hakikaten bir Hawaii havası vermişler. Adada her şey rengarenk arkadaşlar. Bakın bu arada yine pirinçten yapılma böyle sandviçler var burada. Hello. %40 indirim varmış bunlarda. Birbirinden ilginç ürünlerin satıldığını görebiliyorsunuz burada. Oldukça turistik bir yer. Daha çok turistlere hitap eden bir yer. Ama hoşuma giden bir nokta benim de burada. Pazarın içerisinden geçiyordum. Dedim videoyu direkt burada başlatayım. Geçen bölümde bayağı bir gezip görmüştük burayı. Bugün de ufaktan da olsa böyle bir pazarın içerisinden geçelim. Bakın geleneksel deniz yosunu satılıyor Okinawa Adası'nın. Bu yosunlar burada sıkça tüketiliyor. Birçok yerde bunların satıldığını görebiliyorsunuz. İnsanlar Güneydoğu Asya ülkelerinde ve Uzak Doğu ülkelerinde bolca şu resimdeki deniz yosunundan tüketmeyi tercih ediyorlar. Bu arada biliyorsunuz maid kafeler var Japonya'da. Birisi onlara müşteri çekiyor. Evet. Işıltılı sokaklara çıktık arkadaşlar. Nasılsınız? Yeni bir videodan selamlar, sevgiler. Ben çok iyiyim. Muhteşem bir hava var. Aslında bir önceki videoyu kapattım ve bunu açtım şu anda. Saat halen daha erken. Dedim adayı keşfetmeye devam edelim. Bu videoda arkadaşlar American Village olarak bilinen kısmına gideceğiz adanın. Amerikalıların yaşadığı bir kısmı göstereceğim size. Okinawa adasının bu ışıltılı sokaklarının altında yatan aslında çok ilginç bir tarihi var. Bu tarihe değineceğiz.
bunlardan bahsedeceğiz ve gerçekten şaşıracağınız bir video olacak. Amerikalıların buradaki etkilerini konuşacağız ve Okinawa'yı baya gezeceğiz. Bakalım şu rengarenk binaların altında neler yatıyormuş, bu adada daha önceden neler yaşanmış, birlikte öğrenelim istiyorum. Videoya hoş geldiniz demek istiyorum sizlere de. Evet, Okinawa maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Videoya geçmeden önce bir beğenimizi yaparsak ve halen daha abone değilsek kanala abone olursak çok mutlu olurum. Haydi o zaman keşfetmeye başlayalım. Kokusai Street olarak geçiyor arkadaşlar. Şu anda bulunduğum yer. Burası adadaki Naha şehrinin, yani en büyük şehrin en işlek noktası. Bizim İstiklal Caddemiz gibi düşünebilirsiniz. Galiba burada bir AVM gibi bir bina yer almakta. Turist bilgi merkezi varmış. Information Center varmış. Ve yine bir hediyelik eşya mağazası. Binalar genel olarak hep bu şekilde renkli. Hatta galiba girişe bakın, deniz mahsullerini bırakmışlar bu şekilde. Şuna bakar mısınız ya? Devasa böyle istiridyeler falan var. Ya hayatımda gördüğüm en büyük istiridyeleri vesaire sanırım burada görüyorum ben. Japonya'da olduğumuz için direkt mağazaların içerisine dalamıyorum. Kuralcı ülke. Tayland'da başka yerlerde direkt içeriye kamerayla gidip gösteriyordum ama burada insanları çok rahatsız etmek istemiyorum. Kameradan biraz daha az hoşlanıyor olabiliyorlar. Hemen burada çıkmış olduğumuz pazarın bir başka girişini görüyorsunuz arkadaşlar. Heiwa Dori olarak geçmekteymiş burası. Girdiğiniz her sokağında aslında ayrı bir şey görüyorsunuz bu pazarın. Bence geldiğiniz zaman ziyaret etmeniz gereken yerlerin başında geliyor arkadaşlar. Geçen bölümde biraz gezmiştik, o yüzden vakit kaybetmemek için tekrardan girmeyeceğim buralara. Şimdi az önce ben dedim ki çok fazla renkli mağaza var. Bunların hikayesine değineceğim. Direkt ona gireceğim ama girmeden önce bakın ne diyor. Steakhouse. Hatta böyle Amerikan bayrağı dizaynı yapmışlar. Bakın direkt Amerikan bayrağının renkleri var. Yıldızlar var. Hatta tabela bile Amerikan vari bir tabela. Buradaki yemek kültürü Amerikalılardan epeyce bir etkilenmiş arkadaşlar. Çünkü burası 1972 yılına kadar Amerika'nın kontrolünde kalmış bir ada. Belki de bugün buranın bu kadar renkli oluşunun sebeplerinden birisi de bu olabilir. Amerikan kültürüyle harmanlanmış olması olabilir buranın. Her şeye ayrı bir şirinlik katıyorlar Japonya'da. Burada net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bakın, bebek arabalı bisiklet. Bebeğe bir oturma yeri yapmışlar. Elektrikli bisikletin arkasında bebeğini de taşıyabiliyorlar. Hiçbirisi görüyorsunuz bağlı değil bu bisikletlerin. Ne bir zincir var ne bir şey var. Çünkü son derece güvenli bir ülkedesiniz arkadaşlar. Çok temiz, organize ve aşırı derecede güvenli bir yerde olduğunuzu bu adada da hissediyorsunuz. Ki burası Japonya'nın en düşük gelirli bölgesi. Buna rağmen bunu hissediyorsunuz. Bakın, kocaman bir LED ekran ve rengarenk mağazalar. Çilek satan bir mağazaymış burası. Çubukta çilek satıyorlar. Şehrin bence açık ara en güzel kısmı bu sokaklar. Görüyorsunuz genelde turistik mağazalar var yani her yerde. Hatta çiçekler bile satıyorlar. Hawaii havası dedim ya. Bakın işte burada o havayı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Tropikal bir adada olduğunuzu size sonuna kadar hissettiriyor bu hediyelik eşya mağazaları da. Meşhur Okinawa yemeklerinden satan bir restoran görüyorsunuz.
Şu fotoğrafta görmüş olduğunuz gibi yemekleri tercih ediyorlar burada. Çokça deniz yosunu yeniyor arkadaşlar. Okinawa dünya üzerinde insanların en uzun yaşadığı yerlerden birisi. Yaş ortalaması, ortalama yaşam süresi çok yüksek ve beslenmenin burada çok büyük payı var. Peki Okinawa diyetinin yanı sıra başka ne yemek var derseniz bu adada, bakın ne var arkadaşlar. Amerikan bayraklı yine bir steakhouse. Taco satıyorlar ilginç bir şekilde. Aslında Meksika yemeği ama Amerika'da bolca tüketildiğinden buraya da gelmiş. Çok fazla sayıda bu şekilde Amerikan kültürüyle Japon kültürünün karışımı olan restoranlar çıkmış ortaya. Fiyatlar nasıl derseniz şöyle: 250 gram büyük bir steak 2500 yenmiş neredeyse, yani 13-14 dolara falan tekabül ediyor. Bu civardan başlıyor fiyatlar ve yukarıya doğru gidiyor ama aşağı yukarı 15 dolara falan çok güzel bir yemek yiyebilirsiniz, bir steak yiyebilirsiniz. Şu tertemiz yaya geçidinden karşıya bir atalım kendinizi. Etraf yepyeni arkadaşlar. Görüyorsunuz yani eski bir bina görmeniz mümkün değil resmen. Bunun bir sebebi var. İkinci Dünya Savaşı sırasında bu ada komple yerle bir oluyor. Çok yoğun bir bombardımana maruz kalıyor ve Amerikalılar buranın kontrolünü 1972'ye dek elinde tutuyorlar. Bu arada yine geleneksel restoranların yanından geçiyorum. Şunu bir göstermem lazım. Bu deniz ürünlerini adanın her yerinde göreceğiz. Bolca tüketiliyor. Tam anlamıyla geleneksel bir Japon restorantı. Ve bakın, tüketilen yemekler genelde bu şekilde. Kalorisi düşük ama genelde bu şekilde besleyici gıdalar, sebzeleri tercih ediyorlar. Konuya dönmek gerekirse, İkinci Dünya Savaşı sırasında Okinawa çok yoğun bir bombardımana maruz kalıyor. Ve ada tabiri caizse dümdüz oluyor. Burası İkinci Dünya Savaşı sırasında en çok sivilin hayatını kaybettiği noktalardan bir tanesi aslında. Amerikalılar burayı ele geçirebilmek ve ellerinde tutabilmek için çok yoğun bir bombardıman yapmışlar ve sonunda da aslında bunda başarılı olmuşlar. Japonlar çok uzun bir süre boyunca asıl Japonya'nın o uzun adasına, ana adasına pasaportla gidip gelmişler. Burada para birimi Amerikan doları olmuş ve Amerika'nın kontrolünde yaşamışlar. Çok uzun bir süre askeri bir yönetim olmuş. Sonrasında sivil bir Amerika yönetimi gelmiş. Hiçbir zaman Amerika'nın bir eyaleti olmamışlar ama Amerika bayrağının altında yaşamışlar resmen burada. Bugün burada Japonya'da olduğunuzu çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Sanki bir minyatür Tokyo varmış gibi arkadaşlar. Burası bana öyle hissettirdi. Böyle Tokyo'nun, Osaka'nın sanki birazcık daha minyatür, ufaltılmış binaların kısaltılmış hali gibi. Etraf gerçekten yepyeni ve benim beklentilerimin çok üzerinde çıkan bir şehir var burada. Naha şehri gerçekten çok güzel bir şehir. Ada 1972 yılında anlayacağınızda Japonya'ya geri veriliyor. Ve bugün buram buram Japonya burası gerçekten. Ama Amerikan izlerini her yerde görebiliyorsunuz. Bakın yine taco satan bir restoran. Amerikan yemeklerinin satıldığını görebileceğiniz bir nokta. Bir yandansa Japon müzikleri buram buram duyuluyor burada. Bugün adada 80 bin kadar Amerikalının yaşadığını söylüyorlar. Kaynaktan kaynağa değişmekte ama birçok yerde 80 bin sayısının geçtiğini gördüm. Bunun da büyük çoğunluğu arkadaşlar asker aileleri aslında. Çok fazla Amerikalı burada yaşamakta. Japonya'da bulunan Amerikan üslerinin %70'i bu adada yer alıyor. Ve Okinawa topraklarının %15 ila 25'ini Amerikan üsleri oluşturuyor arkadaşlar. Çok ciddi bir Amerikalı nüfus var bu adada. İki kültür sentezlenmiş ve bugün de bunun örneklerini göreceğimiz bir gün olacak aslında. Tekrardan bir karşıya attım kendimi. Şu hediyelik eşya mağazalarının arasından yola koyulacağım. Buradaki Amerikalıların yaşadığı bir bölgeyi gezdireceğim size.
American Village olarak bilinen bir yere gideceğiz. Bakın bu arada buradaki Amerikalıların izlerinden bu da arkadaşlar. Gelirseniz şu hediyelik eşya mağazalarına bir uğrayın bence. Atıştırmalıklar, ne bileyim Japonya'ya dair ne ararsanız bulabileceğiniz mağazalar var bu şekilde her yerde. Şunlara bakar mısınız? Ne bu bilmiyorum ama her yerde bunlardan satıyorlar resmen. Şu kalabalık üst geçitten bir karşıya atalım kendimizi arkadaşlar. Yepyeni binalar, böyle tertemiz sokaklar. Japonya'da bunu çok seviyorum ya. Şu devasa üst geçitleri diyorum, yaya geçitlerini de özlemişim açıkçası. Şehrin en popüler noktasına veda ettik artık. Biraz daha farklı kısımlarına doğru ilerlemeye başladım aslında. Benim bineceğim otobüs buymuş arkadaşlar. Bayağı şehirler arası otobüs geldi. 1000 yen yani 7 dolar karşılığında hiç durmadan direkt olarak gidiyormuş. 40 dakika falan sürecekmiş. Kredi kartınızla kullanabiliyorsunuz. Şimdi geçeceğim içeri bakalım. Ve en ön koltuğa geçtim arkadaşlar. Şöyle bayağı şehirler arası bir otobüs. Bu şekilde yolculuğumuz başlıyor. Yanınızda priz bile var hemen şurada. Bayağı konforlu bir yolculuk olacak benim için. 7 dolar. Bir tık pahalı aslında otobüs için ama konforlu yani. Japonya'ya hoş geldiniz. Ve arkadaşlar sonunda geldik. 1 saatlik bir yolculuğun üzerine neredeyse. Güzel, çok konforluydu. Adanın direkt merkezinden buraya rahat rahat gelebiliyorsunuz. Şimdi bu Amerikan tarzı yapılmış olan alışveriş ya da eğlence merkezi olarak bilinen yeri, American Village'i birlikte keşfetmeye başlayacağız. Hemen burada bir otobüs terminalinde otobüsten indim az önce. Ve artık bu çevreyi keşfetmeye başlıyorum. Burası aslında bir eğlence merkezi, alışveriş merkezi ama tamamen Amerika tarzında yapılmış bir yer. Yol üzerinde buraya doğru gelirken Amerikan tarzı böyle fast food dükkanlarını falan da gördüm. Ve galiba askeri üstü bir yerden geçtim. Böyle çok büyük bir alanda ve askeri araçları falan görebiliyordum. Okinawa adasındaysanız bu görüntüler normal yani. Japonya'daki askeri üslerin %70'i, Amerikan askeri üslerinin %70'i burada yer alıyor. Hemen karşımda ilginç yapılar direkt gözüme çarpıyor. American Depot diye bir yer var burada. Arkadaşlar Okinawa'daki en meşhur yerlerden bir tanesi burası. Mutlaka gelenler bu Amerikan köyüne uğruyorlar Okinawa adasında. Müzik sesi var, o yüzden çok yaklaşamayacağım. Amerikan tarzı bir hediyelik eşyacı anladığım kadarıyla. Şöyle içeriği de göstereceğim, bakın. İçeride Superman, Batman posterleri dahi var. Şimşek McQueen'ler, süper kahramanlar bakın. Evet, Küçük Amerika'ya hoş geldiniz dostlar. Bakın Taco Rice, ne bileyim hamburgerler burada, donatlar falan. Japon mutfağıyla Amerikan mutfağının karışımını görüyorsunuz. Wagyu burgerlar satılıyor.
Buraya geldiğiniz andan itibaren o Amerikan kültürünü sonuna kadar hissedeceğinizi söylüyorlardı. Gerçekten de öyle. Başka bir dünya yaratmışlar aslında burada. Okinawa'daki o kültürel karışımı sonuna kadar yansıttıkları, mağazaların falan olduğu ilginç bir noktaya benziyor. Şöyle Amerikanvari hamburgerciler, ne bileyim kafeler, restoranların arasından ilerleyelim bakalım. Burayı güzelce bir gezmek ve göstermek istiyorum. Açıkçası benim de merak ettiğim yerlerden bir tanesi. Normalde çok fazla bu tarz yerleri gezmiyorum, bu tarz yerlere yer vermiyorum ama buradaki Amerikalıların kültürel olan etkisini merak ediyorum ben de. O yüzden özellikle bir gelip deneyimlemek istedim bu kısmı ve sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Şu olay çok ilginç ya. Şu anda farklı bir ülkeye gelmiş gibi oldum. Rengarenk binalar, farklı bir mimari. Etrafımı komple bu binalar sardı şu anda. Bir yandan bir sanki Luna Park'ın, tema parkın içinde gezer gibi hissediyorum. Turistik bir yer olduğu çok belli ama bir yandan da zaman zaman farklı bir ülkenin sokakları gibi de hissettiriyor size sanki. Ne kadar büyük burası, ne kadar çok ziyaret edebileceğimiz yer var vesaire pek bilmiyorum açıkçası. Ben de sizinle beraber keşfedeceğim. Çok bakmadım açıkçası burası hakkındaki bilgilere de. Biraz geldikten sonra deneyimlemek istedim. Geleyim dedim, biraz şaşırayım, sizinle beraber keşfedeyim ben de buraları. Bakın, Christmas mağazası yapmışlar. Yine bir hediyelikçi. Adanın merkezinde de bol bol hediyelikçi görmüştük. Burada da hediyelikçiler var. Tabii şu anda yılbaşı zamanı değil. Ama yine de bayağı ilgi çeken bir yere benziyor burası. Fotoğraf yasak bu arada. Evet. Bir zamanlar birbirleriyle savaşan, birbirlerini bombalayan iki ülkenin kültürlerinin karıştığı bir noktayı geziyoruz. Ve ilginç bir şekilde Amerikan bayraklarını ya da Amerikan bayraklı figürleri vesaire bu şekilde birçok yerde görebiliyorsunuz. Bakın ne var burada? Temel Reis arkadaşlar. Bilmiyorum ne satıyorlar. Tişört yazıyor ama belki başka şeyler de satılıyordur içeride. Temel Reis'i bile kullanmışlar. Amerikan arabalarının reklamları var. İkinci Dünya Savaşı dönemi en fazla sivilin hayatını kaybettiği yerlerden birisiydi burası. 100 ila 150 bin kadar sivilin burada öldüğünü söylüyorlar. Hatta Japon ordusunun insanları toplu bir şekilde intihara teşvik ettiğini, çünkü Amerikalıları barbar olarak gördüğünü söylüyorlar ve birçok insanın baskılardan dolayı intihar ettiği söyleniyor. Korkunç şeyler yaşanmış bir yer aslında bir zamanlar ama bugünse şöyle otellerin, resortların, eğlence merkezlerinin olduğu bir yere dönüşmüş ve buradaki o 80 bin kişilik Amerikan nüfusunu da bir avantaja çevirmişler. O kültürleri birbirine karıştırıp böyle yerler açmışlar aslında. Bu bana çok ilginç geliyor açıkçası. Bilmiyorum sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler dostlar? Şöyle buraları olabildiğince göstermeye ve keşfetmeye çalışacağım ben. Farklı bir hediyelik eşyacı zannedersem. Bakın yine az önce söylediğim gibi bir Amerikan bayrağı dalgalanıyor. Hatta plakaları bile getirmişler buraya. Amerika'nın farklı eyaletlerinden olan plakalar. Şu filmlerde görmüş olduğumuz levhalar, ne bileyim reklam şeyleri buraya bu şekilde bırakılmış. Şöyle bir şey dahi gördüm içeride. Bunu açıkçası bilmiyorum. Amerika'yı bram bram yaşatan bir yer olmuş burası resmen. Ya şu an şaşkınlığımı gizleyemiyorum, bilmiyorum. Kamerada ne kadar yansıyor, ne kadar görebiliyorsunuz ama Amerika'ya dair her şey koymuşlar. Kendinizi Amerika'da bir vintage mağazasında gibi hissediyorsunuz.
Şu gömlekler çok iyi değil mi arkadaşlar bu arada? Şuna bakar mısınız? Amerikan bayraklı Hawaii temalı gömlekler satılıyor bu şekilde. Şuradan içeriye adım attıktan sonra resmen Amerika'dasınız artık. Japonya'yla alakanız kalmıyor. Gerçekten bayağı şaşırtıcı bir yer oldu benim için. Yani bu kadarını beklemiyordum. Amerika'ya dair her şeyi olabildiğince yansıtmaya çalışmışlar. Bakın şöyle bir yazı gördüm. Diyor ki taco rice born in Okinawa. Taco rice dedikleri bir yemek var arkadaşlar. Takoyu Meksika yemeğini Japon mutfağıyla birleştirmişler ve aslında lapa pirinçle beraber yiyorlar anladığım kadarıyla. Ve bu burada Amerikan kültürünün en büyük yansımalarından bir tanesi. Çok popüler bir yemek. Yine şöyle devasa, ilginç bir bina gördüm. Hamburger reklamları yapılıyor. Hemen az bir şey ilerledim ki yine birbirinden ilginç yerler var. Bakın burada da direkt Amerikan bayrağı dalgalanıyor. Okinawa halkının bir kısmı buradaki Amerikan varlığından biraz rahatsızlar. Geçmişte yaşanmış birkaç olay var. Hatta geçen yıl zannedersem bayağı viral olmuştu. Amerikan askerleri sokakta birisini tutukluyor Okinawa'da ve bu olay infial yaratıyor resmen Japonya'da. Halk biz bunları istemiyoruz burada falan diyor ama tabii durumlar karmaşık. In Japan, thousands of people have protested on the island of Okinawa against the presence of US military bases. This is one of the biggest demonstrations in the past 20 years against US military bases in Okinawa. Tam da burada kısa bir ara verip şu görüntüleri konuşmamak olmazdı. Sürekli rengarenk sokaklarını, uzun yaşayan insanlarını, muhteşem doğasını konuştuğumuz bu adanın ardında aslında çok büyük bir dram yatıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yıllarca Amerikan bayrağı altında yaşamaya itilen bu halk, Okinawa Adası bugün Japonya topraklarının yalnızca %0,6'sını oluşturmasına rağmen Amerikan üslerinin %70'ine ev sahipliği yapıyor. Halk ister istemez şunu düşünüyor. Daha 2. Dünya Savaşı'nın acıları dahil tam anlamıyla sarılmamışken, onlarca insanını kaybetmişken neden tüm Japonya savaşı kaybetmesine rağmen bedelini sürekli Okinawa'da ödüyor? 1970'li yıllara kadar Amerikan bayrağı altında yaşamak zorunda kalan bu halk bugünse yüzlerce Amerikan askeriyle birlikte yaşamak zorunda. Sorunlar burada da bitmiyor. Geçmişte yaşanmış güvenlik zafiyetleri de mevcut. Amerikalı askerlerin karıştığı suçların cezasız kalması ya da askeri tesislerin yaratmış olduğu kimyasal sızıntılar, bunun haricinde adada gerçekleşen helikopter ya da uçak kazaları ada halkını ciddi anlamda rahatsız ediyor. Hal böyle olunca defalarca kez Okinawa halkı sokaklara dökülmüş ve Amerikan askerlerinin bu adadan gitmesini istiyorlar. Bu olay nereye varacak zamanla birlikte hep beraber göreceğiz. Şimdi daha da fazla uzatmadan kaldığımız yerden Amerikan köyünü keşfetmeye devam edelim. Japon kültürüyle Amerikan kültürünün sentezlenmesiyle ortaya çıkan bu yer, bakalım nasıl bir yermiş, birlikte biraz daha keşfedelim istiyorum. Tam anlamıyla bir eğlence merkezinde olduğunuzu baktığınız her yerde hissediyorsunuz ya. Şimdi hemen burada şu palmiyelerin arasından kendimi deniz kenarına atmak istiyorum arkadaşlar. Binalardan bir sıyrılalım. Biraz buranın şu deniz kenarındaki yürüyüş yolunu görelim istiyorum. Adadayız ama doğru düzgün deniz göremedim şimdiye kadar. O yüzden bir burayı görelim bakalım. Çok güzel bir sahil yürüyüş yolu yapmışlar buraya. Hatta bakın hemen şurada denizin kenarında oturabileceğiniz yerler var. Hatta galiba yüzenler de var azilerde. Karşımda ufacık adalar görüyorum şu anda. Her ne kadar o hayal ettiğim turkuaz suyu görmesem de yine de güzel, temiz bir su var diyebilirim. Şurayı bir inip göstermek istedim arkadaşlar. İnsanlar oturmuşlar burada. Ne bileyim yemeklerini yiyorlar, içiyorlar. Denizin kenarındasınız bu şekilde. Bilmiyorum buraya kadar yürüyebiliyor muyuz ama ben direkt geçtim. Yüzmek yasakmış bu arada. Şöyle bir suyu göstereceğim size. Oldukça temiz gözüküyor.
Sadece yosunlar falan biraz karaya vurmuş. Bu arada şöyle ufak bir plaj da yer almaktaymış burada arkadaşlar. Ufak bir kumsal yer alıyor. Burada su çok daha temiz. Şu suyun rengine bakar mısınız? Tamamen suyun dibi gözüküyor resmen. O tarafta çok belli olmuyordu ama burada su gerçekten çok güzel duruyor. İnanılmaz huzurlu şu an burası arkadaşlar. O suyla deniz kabuklarının birleşmesine çıkardığı bir ses var. Çok güzel. Su temiz gerçekten, böyle baktığınızda dediğim gibi dibi gözüküyor. Ama çok da wow değil. Ancak Okinawa adasında gerçekten böyle wow olacağınız, o suyun turkuaz renkte olduğu, Maldivleri andıran yerlerde bulunmakta. Burası dalışta da meşhur bir ada. Doğasıyla ve deniziyle çok meşhur bir yer. Özellikle Ishigaki adası çok meşhur dalışta bildiğim kadarıyla. Oralarda çok daha güzel bir su, böyle Maldivleri hatırlatan, Maldivleri andıran noktalar, plajlar görebiliyorsunuz. Ama adanın merkezinde de buralarda bile yüzebilirsiniz yani. Sahil kenarında çok güzel bir yürüyüş yolu yapmışlar böyle arkadaşlar. Az önceki plajın hemen devamı aslında burası. Çok güzel kafeteryalar, restoranlar var sağımda solumda. Hepsi yine tabii ki Amerikan tarzı ve genelde Amerikan yemekleri satıyor gibi duruyorlar. Gün batımı da giderek yaklaşıyor bu arada. Hava biraz daha bulutlu bir hal aldı şimdi. Bakar mısınız? Şunlar bile tamamen Amerikan tarzında yapılmış. Buralarda bir yerde bir şeyler yemek istiyorum ben de açıkçası. Bu kadar güzel bir yere gelmişken oturalım, buraya özgü bir şeyler yiyelim istiyorum ama buraya özgü çok da bir şey yok gibi. Seçeneklere bir bakacağım artık. Ve sonunda ben oturacağım sakin, güzel bir yer buldum arkadaşlar. Bir hamburgerci burası. Hatta şöyle içeriğiyle biraz göstereyim. Yine Amerikan tarzı bir yer aslında. Böyle ufak bir restoran. Şimdi burada siparişimi verdim. Şöyle bir geçtim, oturdum arkadaşlar. Bir hamburger, bir de yanında ice tea aldım şöyle. İkisi 2500 yen tuttu. Bayağı pahalıya patladı aslında. Konumdan kaynaklı olsa gerek. Fiyatlar da biraz Amerika gibi yani. Gerçi Amerika'da bu fiyata yiyemezsiniz büyük ihtimalle. Karşılığını alta yazarım ben. Tahminimce 15-16 dolar civarı bir şey yapıyor. Ama bunun altına da bir şey bulamadım açıkçası. Ve saatlerdir dışarıdayım. Sabah 10'dan 11'den beri dışarıdayım. Hiçbir şey yemedim. Dedim biraz dinleneyim burada. Adada 80 bin kadar Amerikalı yaşayınca dostlar, bunun kültürele çok net etkileri olmuş. Buna olabildiğince video boyunca değinmeye çalıştım. Bugün 30 bin kadar Amerikan askeri konuştu Okinawa adasında ve bu da ciddi bir tartışma konusu aslında. Bundan birkaç ay önce bir olay oldu. Okinawa ile Çin arasında çok büyük bir gerilim çıktı. Çünkü Okinawa adalarından bir tanesi Tayvan'a 110 kilometre mesafede. Ben buraya Tayvan'dan geldim ve uçakla yalnızca 1-1,5 saat kadar sürüyor buraya ulaşmanız. Çünkü çok yakın ve Japonya Tayvan'a herhangi bir müdahalenin onlar için çok büyük bir egemenlik sorunu olduğunu söyledi. Direkt başbakan çıktı, bunu söyledi. Ortalık bir karıştı. Amerika için bir ileri karakol görevi görüyor aslında burası. Stratejik konumundan dolayı burayı Japonya'ya verdikten sonra bile aslında adadan vazgeçmemişler. Üslerini halen daha tutuyorlar. Adanın ciddi bir kısmını halen daha askeri üslerle ellerinde tutuyorlar aslında. İlginç bir yer ve adada böyle ilginç bir eğlence merkezinde yer almakta. Amerikan kültürünü yaşıyoruz resmen bugün. Hamburgerimizi de yiyeceğiz birazdan. Sonunda güneş de tekrardan çıktı arkadaşlar. Çok güzel yemeğim geldi şimdi. Şöyle bir göstermek istiyorum yemeğimi. Ters ışıkta kaldı ama belli oluyordur herhalde.
Guacamole'li hamburger arkadaşlar. Guacamole ne diyeceksiniz? Meksika'da avokado ile beraber hazırlanan bir sos aslında guacamole. Şöyle göstereyim yakından. Yanında da patates kızartması geliyor. Sadece hamburger alırsanız galiba yaklaşık 2000 yen gibi, 1900 yen gibi bir şeye geliyor. Yanında içecekle beraber 2400 yene geldi bana. Bir tadına bakacağım şimdi. Sürekli Amerikan kültürü, Amerikan kültürünün yansıması diyorum ama çoğu şey Meksika'dan gelmiş. Önce Meksika'dan Amerika'ya, Amerika'dan da Japonya'ya gelmiş resmen. Kocaman bir şey arkadaşlar, şöyle. Böyle daha iyi belli oldu zannedersem. Bilmiyorum nasıl yiyeceğim bunu. Bayağı bir et var içerisinde arkadaşlar. Gerçekten güzel. Tadı wow diyemem. Hani böyle çok iyi, mükemmel falan diyemem. Ama iyi yani. Bir de bayağı ağır ve büyük bir hamburger. Denizin kenarında turistik bir yerde yiyoruz bir de. Hadi eyvallah diyelim yani. Evet. Bana afiyet olsun arkadaşlar. Meksika soslu Amerikan usulü şu hamburgerimizi Japonya'da, Okinawa'da yiyelim bakalım. Amerika yedik. Hamburger yiyerek devam ediyoruz videoya. Hemen bu kısımda suyun çekilmesiyle, gelgit olayıyla birlikte çok güzel manzara ortaya çıkmış. Güneş de çıkınca etraf gerçekten bayağı güzel bir hal almış. Sol tarafımdaysa çok güzel yeşil bir alan yapmışlar. Az ilerimizde de oldukça büyük bir plaj var gibi gözüküyor. Buraları da bir görelim istiyorum birlikte. Resmen Brezilya plajlarını andıran, sahillerini andıran bir plaj var burada arkadaşlar. Devasa bir kumsal. Otellerin, restoranların gölgesinde burada. İnsanlar yüzüyorlar diyeceğim ama yüzemiyorlar çünkü su o kadar sığ ki şu anda. Büyük ihtimalle sonuna kadar gitseniz yine dizinizin altına anca gelir. Ama şuraya doğru baktığınızda okyanusun ortasında yetişen deniz yosunlarından kaynaklı yemyeşil bir görüntü var. Çocuklar da burada yüzüyorlar galiba. Hello. Şöyle göstereyim manzaramı. Size Okinawa sahillerinden, turkuaz sulardan, adadan bahsettikten sonra sonunda kendimi tam anlamıyla büyük bir plaja atıyorum dostlar. Plaj voleybol oynayanlar var. Güneşlenenler var. Sahilde dinlenenler var. Buraya kadar gelmişken aslında serin sulara kendimi atıp bir dinlenmek isterdim. Ne bileyim, bir adanın tadını çıkartmak isterdim tam anlamıyla ama pek de mümkün olmayacak gibi. Gelgit olayı baş bela maalesef ki. Birçok ülkede resmen bununla uğraşıyorum. Bakar mısınız, su tamamen uzaklara gitmiş resmen. Çocuklar kumlarla oynuyor. Sonunda ama kendimizi tam anlamıyla bir plaja atmış olduk burada. Herkes kendi halinde tamamen plajın tadını çıkartma derdinde aslında. Plaj voleybol oynayanlar, ne bileyim buranın tadını çıkartan insanları görüyorsunuz işte. Bu arada her yerden İngilizce sesler geliyor arkadaşlar. Bir Japonları bir de Amerikalıları görebiliyorsunuz burada anladığım kadarıyla. Bir de Türk olarak ben varım herhalde. Farklı milletlerden fazla turist var mı? Emin değilim ama Amerikan aksanlı İngilizceyi bol bol duyuyorsunuz. Zaten adı yani buranın direkt American Village. O yüzden normaldir diye düşünüyorum. Galiba bakın burada plaj futbolu eğitimi alıyor çocuklar. Bayağı ufacık çocuklar plaj futbolu oynuyorlar. Etrafta bolca spor yapan beyaz Avrupalı tipler ya da siyahiler görebiliyorsunuz dostlar. Haliyle Amerikalılar yani büyük oranda.
Şöyle çardaklar yapmışlar arkada. Barbekü yapanlar var, spor yapanlar var. Ne bileyim, dinlenenler, kitap okuyanlar var. Güzel, farklı bir bölge inşa edilmiş burada aslında. Ve geldiğinizde de ziyaret edebileceğiniz noktalardan bir tanesi. Eğer ki bir gün Okinawa'ya yolunuz düşerse günübirlik gelip gezebileceğiniz, tadını çıkartabileceğiniz, ne bileyim, Okinawa'nın içerisindeki o Amerikan kültürünün yansımalarını görebileceğiniz güzel bir noktaydı bence burası. Artık yavaştan bu bölgeden kaçacağım ben dostlar. Çünkü gösterebileceklerim sınırlı yani burada. Biraz insanlarla diyaloğa girmeyi istiyordum aslında. Biraz böyle onlarla röportaj tarzı ufak konuşmalar yapmayı istiyordum ama mesafeli geldi biraz insanlar. Çok diyaloğa giremedim açıkçası. Bir iki kişiyle konuştum. Onları da çekemedim. Kamerada yer almak istemiyorlar. Japon kültürünün etkisi olsa gerek o da. Artık bu noktaya, Amerikan köyüne yavaştan veda edeceğim ben. Gel, besleyeceğim seni. Gel. Düzgün ot bulamadım ki. Bir düzgün ot bulsam besleyeceğim seni rahat rahat ama. Ah. Ah. Dur bakayım, şöyle toplayacağım. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? Keçileri gördüm burada. Dedim ne yapsam, şöyle bir sahil kenarında yürüyeyim diye düşündüm. Bir baktım burada keçileri besleyebiliyorsunuz. Şuna bak ya, yanıma kadar geldi. Nasıl yiyor? Akşam saat 7'ye kadar otobüs yokmuş. O yüzden burada kalmam gerekiyordu. Dedim bir diğer tarafa doğru yürüyeyim. Orada ne var? Şurada çok güzel, bayağı büyük bir plaj yer almakta arkadaşlar. Gel git olayı yine aynen burada devam ediyor. Burada keçileri bırakmışlar. Şu yukarı tarafta kaplumbağalar var. İnsanlar geçerken fotoğraflarını, videolarını çekiyorlar benim gibi. Bakın şimdi. Eğer yemek verirseniz yukarıya kadar tırmanıyorlar az önce. Bayağı ayaklarını koymuş tırmanıyordu yukarıya doğru. Güzel hayvanlar ya. Bayağı büyük bir yaşam alanıymış arkadaşlar burası. Yani arkalara doğru devam ediyor. Yürüyüş alanları var, park alanları var. Aslında eğlence tesisi deyip geçtim ben ama bayağı yaşam alanı, site gibi bir şey yapmışlar buraya. Çok fazla Amerikalı var. Buraya yürürken de yine çok fazla yanından İngilizce konuşan, aksanlı İngilizce konuşan insanlar geçti ve net bir şekilde anlayabiliyorsunuz yani Amerikalı olduklarını. Adanın ortasında yüzlerce Amerikalı'nın ve Japon'un birlikte yaşadığı çok ilginç bir yerleşim yeri. Tamam, çekmedim. Kediyi kızdırdık. Şuranın güzelliğine bakın ya. Tam buraya. Hey. İnsanlar çok güzel yüzdü bu arada. Tam buraya çökmüş kedi manzaranın tadını çıkartıyor ada. Yürüyüş yapmak için, etrafı keşfetmek için güzel yer ama turistik olarak vaat ettiği şeyler, ne bileyim, sınırlı yani. Çok büyük şeyler beklememek lazım. Evet arkadaşlar, ben buraları bayağı gezdim, bitirdim. Bayağı bir yürüdüm etrafı. Güzel açıkçası. Fena olmayan bir yer yani. Dediğim gibi ne çok abartacak bir şey var, ne böyle aman burayı görmezseniz çok fazla şey kaybedersiniz diyeceğim bir durum var, ne de çok kötü diyeceğim bir durum var. Ama Japonya'daki Amerikalıların yaşam alanını görmek istiyorsanız, siz de bunu merak ediyorsanız açıkçası bence gelip görmeniz gereken bir yer. Japonya'da böyle bir yerde olmak ilginçti açıkçası. Güzel bir deneyimdi, farklı bir deneyimdi. Keşke daha fazla vaktim olsaydı da adayı çok daha fazla gezebilseydik. Ne bileyim, hiking yapabilseydik. Hava el verdiği sürece adanın daha farklı yerlerini görebilseydik. Ama şimdilik büyük ihtimalle bunlarla sınırlı kalacağız. Bu arada bakın, meşhur yılan alkolü burada da satılıyor. Geçen bölümde göstermiştim arkadaşlar. Okinawa'da bolca yılanlı viski ve alkol çeşidi içiliyor. Burada bunu oyuna çevirmişler. Zar atıyorsunuz. Zarın denk gelme durumuna göre
bundan içmeniz gerekiyor zannedersem. Bir başka Amerikan usulü bir restoran bakın arkadaşlar. İçeride Latin müzikleri çalıyor ama tam anlamıyla Amerikan esintileri var burada da. Hava kararmaya yakın biraz daha etraf bir kalabalıklaştı. Ne bileyim, biraz daha güzelleşti sanki. Yarışçılar da geçiyor bu arada. Hey, how's going? Şöyle geleneksel Japon restoranları da bulunmaktaymış arkadaşlar. Ufaktan göstereyim içeriği. Amerikan köyü ama burası Japon yemeklerini de az da olsa bulabiliyorsunuz halen daha belli ki. Bugünlük de bu Amerikan köyüne, bölgesine veda vakti artık. Şurada bir yerde şimdi otobüsümü yakalayıp artık kaçmak istiyorum. Bu arada birisi sokak müziği yapıyor. Yakından bir göstermeye çalışacağım. Biraz dinleyelim bakalım. Video boyunca buradaki Amerikan etkisinden bahsettim. Bakın bir Amerikan uçağı galiba burada yakınlardaki bir Amerikan üssüne iniş yapmaya gidiyor. Halk işte tam da bu konudan şikayetçi aslında. Ada yerlisi olan Japon halkı askeri uçakların gürültüsünden ve Amerikalıların zaman zaman çıkardığı olaylardan pek memnun değil ve bunu da artık son zamanlarda iyice dillendirmeye başlamışlar, konuşulmaya başlanmış. Bir askeri helikopterin de ben bu şekilde iniş yaptığını gördüm aslında plajdayken. Bunlardan halk haliyle rahatsız oluyormuş ve Japon halkı biliyorsunuz biraz daha mesafeli ve kibar bir toplum. Sessizliğe de önem veriyorlar. Normaldir ve çok homojen bir toplum. Buradaki Amerikalıların yaptığı herhangi bir davranışın göze batması da normaldir. Bu arada hemen şurada bir başka askeri uçağın geçtiğini gördüm. Bu seferki çok net bir şekilde askeri uçaktı yani. Bayağı belli oluyordu. Belli ki çevremizde birkaç farklı üs var. Zamanında Okinawa Adası Japonlara geri verilirken Amerikalılarla yapılan anlaşmada nükleer silahların çıkartılmasını istemiş Japonlar buradan ve karşılığında Amerikan üslerine de erişim izni vermişler. Böyle bir anlaşma yapılmış. Bugün aslında bu yüzden burada bu kadar çok Amerikan üssü var. Ve hemen şurası ufak bir otobüs durağı dostlar. Buradan artık otobüsüme atlayıp konakladığım bölgeye doğru geri döneceğim. Gördüğünüz üzere hava karardı. Aslında Amerikan köyü haricinde pek de bir şey yokmuş bu bölgede. Onu fark ettim oranın dışarısına çıkınca. Biraz daha sanki otoban kenarı gibi bir yerdeyim şu anda. Buradan artık bir otobüse atlayacağım ve bir saatlik bir yolculuk yapacağım. Dönüş macerası, dönüş yolculuğu başlıyor. Tekrardan bu arada uçak sesleri duyuyorum. Son yarım saatte duydum. Artık 3. uçak sesi zannedersem. Neyse. Dönüş yolculuğu başlasın bakalım benim adıma. Şehir merkezinde Naha'da görüşmek üzere dostlar. Evet, gençler ve kendini genç hisseden sevgili takipçilerim. Ben vardım dostlar. Sonunda tekrardan Naha şehrinin merkezine videoyu başlattım. Sokaklara döndüm. Buralar biraz sakinlemiş. Bu arada yarış mı var? Ne oluyor? Aa bakın Tokyo'da da vardı bu go-kart tarzı arabalardan. Burada da varmış. Böyle geziyorlar. Hey! Hey! Dedim bari buranın akşamını göstereyim arkadaşlar. Çok aradığımı bulamadım bugün. Aslında güzel, ilginç yerler gördük ama ben daha fazla şey yapmak istiyordum. Enerjimi tam atamadım anlayacağınız. Dedim tekrardan bir de burayı madem akşam gece gözüyle görelim. Bir saat kadar yol geldim. Bayağı bir gezdim bugün. Yani sabahtan beri 10'dan 11'den beri dışarıdayım ve akşam 9 oldu ama hey, how you doing?
It's a club. Ah, maybe later. Yok mu abi, ne club'ı ya? Sabah erken kalkacağız, işlerimiz var. Şöyle bisikletler. Şehrin merkezinde bakın, bırakmışlar yine. Burada club falan olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Tabi turistik bir yerde gece hayatı da vardır yani. Normal olsa gerek. Gecesiyle de bir bu bölgeyi görelim istedim. Şehrin gerçekten en renkli ve en güzel kısmı. Bu gitmiş olduğumuz bölgede aslında etrafta da bir şeyler olur diye bekliyordum ben. Sadece o eğlence merkezi olmaz diye düşünüyordum ama sadece orası vardı mesela. Ki zannedersem adanın en büyük yerleşim yerlerinden bir tanesi orası da. Bu şehrin ardından ama burası gibi değil yani arkadaşlar. Burası bildiğiniz Tokyo gibi, Osaka gibi ışıl ışıl bir yer yani. Bakın animeler geçiyor ekranlarda. Bu kısım farklı bir dünya. Burayı ben gerçekten çok sevdim arkadaşlar. Ama bir sıkıntı var ki sizi resmen alışverişe itiyor sürekli burası. Şunu göstereceğim bu arada, bakın. Abi yılanın dişleri bile gözüküyor ya. Yılanın dişleri gözüküyor direkt. Yani bu şekilde de satmayın be. Japon alkolleri ve hediyelik eşyalar. Hatta şöyle palmiyeli gözlükler bile var. Fotoğraf çekmeyin yazıyormuş bu arada. Ben görmemiştim. Özür diliyorum onlardan. Japonları kızdırmayalım, özür diliyorum. Bakın, çöp atmayın diye LED ekranda yazılar geçiyor arkadaşlar. Ama Japonca yazıyor. Keşke İngilizce yazsalarmış şunu. Çünkü Japonlar zaten çöp atmaz. Atarsa turistler atar. Buna fazlasıyla özen gösteriyorum ben arkadaşlar. Yani bir şey yiyorsanız onu elinizle de taşıyabilirsiniz. Elinizle de götürebilirsiniz. En azından çöpe kadar götürebilirsiniz yani, öyle söyleyeyim. Bakın birisi sokak müziği yapıyor burada. Japonya çok güzel ama pahalı be arkadaşlar. Yani dün para bozdurdum. Bir 60 dolar bozdurdum. Çünkü hava yağmurluydu ve pek bir şey yapmayacaktım açıkçası. Ama dünden beri o para bitti yani bir şekilde. Çok bir şey de yapmadım. Yani yaptığım şeyleri de gördünüz. Bir şekilde para gidiyor. Bir yerde bir şey yiyeyim diyorsunuz. Bir içecek alayım diyorsunuz. Zaten alacağınız en ucuz şey 3-4 dolarlardan, 5 dolarlardan başladığı için paranız sürekli eksiliyor ve bir bakıyorsunuz ki para bitmiş. Çok hızlı bir şekilde para bitiyor gerçekten. Bir yerde birazdan tekrardan para çevirmek zorundayım. Şehrin bu bölgesinde belli başlı mağazalarda ufak döviz bürosu makineleri var arkadaşlar. Bildiğiniz bundan makineye dökmüşler ve makinelerden para çevirebiliyorsunuz. Dün sabah ben buralarda, bu çevrede bir yerde bir bankanın exchange makinesinden, yani döviz makinesinden para çevirmiştim. Şimdi tekrardan bir oraya gideceğim. Çok ufak bir para çevireceğim çünkü 1-2 günüm var yani. Hatta bir tek yarın var. Sonrasında zaten uçağım var sabahın erken saatlerinde. Bakın hemen şurada Cash Exchange diye yazıyor. Şöyle bir makine var arkadaşlar ve bakın Amerikan doları, Çin yuanı, işte Tayvan doları, Singapur doları hepsi yazıyor. Paranızı atıyorsunuz ve anında geri veriyor. Sadece şuradan start'a basmanız gerekiyor ve inanılmaz hızlı çalışıyor. Telefonla çekim yaptığım için şu anda parayı çekerken bilmiyorum nasıl çekeceğim. Arkadaşlar bir 10 doları bozdurayım dedim. Medine dilencisine döndüm. Şu paraya bak. Oğlum ne yapacağım lan ben bunu? Şuradan start'a basıyorsunuz. Agree diyorsunuz. Sonrasında paranızı alıyorsunuz. 100 yenden, işte 100 bin yenden daha az çeviremezsin diyor. Yani şu bozuk para var ya, 100 yen. Bundan daha az çeviremiyorsunuz. Şöyle bir çıkacağım ben buradan. Ama bu nedir be abi? Ne yaptın yani? Kardeş. Abi, abla, kardeş, bildim ne kelime varsa söyledim resmen. Yani makine yaktın beni ya. 1000 yen yok muydu be kardeşim? Bu nedir ya? Ama çok hızlı çalışıyor arkadaşlar. Parayı attığınız anda direkt paranızı çeviriyor ve
Kur çok iyi. Bu bankanın adını bilmiyorum. Belki gözükmüştür. Buradan çevirebilirsiniz. Kurları kontrol edin yalnızca arkadaşlar bu döviz makinelerinde. Çünkü bazılarının kuru bayağı kötü. Gerçekten çok çok kötü kurları olanlar var. Burada ben 152,5'tan çevirdim zannedersem. Maalesef Japonya halen daha pahalı. Yani geçmişe göre daha ucuz kurdan dolayı. Dolar yükseldiğinden dolayı ama bence halen daha oldukça pahalı bir ülke. Çünkü klasik gelişmiş ülke yani. Açıkçası fazla zaman geçirmeyeceğim için bu açıdan mutluyum. Evet arkadaşlar. Burası böyle bir yerde. Güzel bir gündü benim için açıkçası. Keyif aldım. Bol bol gezdiğim bir gün oldu yine. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır videoyu. Bir beğen butonuna basmayı unutmazsanız mutlu olurum açıkçası. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda farklı ülkelerde görüşmek üzere. Japonya'ya veda vaktim neredeyse geldi çattı artık. Umarım bir dahaki bu adaya gelişimde hava çok daha güzel olur. Güzel bir hava yakalarız ve buranın muhteşem doğasını, o yemyeşil doğasını, plajlarını falan daha fazla gezeriz birlikte. Tek dileğim bu. Bu seferlik biraz daha kısıtlı bir gezi oldu benim adıma. Ama olsun. En azından gelmiş görmüş biraz olsun da deneyimlemiş olduk buraları. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Japonya'dan herkese selamlar.